Arkadaşlar güzel bir çiçek. Bu Verbascum thapsus. Latince ismi. Dünyada bilinen ismi. Verbascumların çok güzellerinden gayet güzel bir örnek. Türkçe ismi sığır kuyruğu. Anadolu'nun birçok yerinde rastlayabiliyoruz. Bizler yine şu an Van ziyaretimize, Van çalışmalarımızda bu güzel bitkiyi gördük. Etraftaki arıcılarımızı ziyaret ettik. Onlar da bu çiçekten nektar aldıklarını söylediler. Ve bu çiçekten bir an önce bol bol açmasını arzu ettiler. Şöyle arkalara da bakalım. Evet, şöyle gayet güzel var. Evet, bu sığır kuyruklarının Latince ismi Verbascum thapsus. Ama sıracagiller ailesine ait bir çiçek. Yani Türkiye'de sıracagiller ailesine ait. Yine bizim bildiğimiz hatmi çiçeğiyle bazen karıştırılabiliyor. Çok farklı da olsa. Bunların çiçek yapıları çok küçük. Bakın bunları topluyoruz şu şekilde arkadaşlar. Şöyle küçük küçük topluyoruz. Bunları kurutuyoruz. Hatta şu şekilde de yapıyoruz. Daha güzel oluyor. Şöyle topluyoruz, kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra çayını demleme yöntemiyle içiyoruz. Arkadaşlar kaynatma yapmıyoruz. Mesela şu kadarlık bir 3-4 kişiye bedel değerli arkadaşlar. Çayını rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hatta bazı bitkiler birçok bitkilerle uyum sağlar. Bu da onlardan biri. Sığır kuyruğu çok güzeldir. Çayın içimi de çok rahattır. Şeker kullanmadan için bu güzel çayımızı. Arkadaşlar ilk önce bronşit, kalp hastalıkları, daha öncesinde grip, soğuk algınlığı, geçmek bilmeyen öksürükler, dalak, karaciğer, mide hastalıklarına, kalp, damar tıkanıklarında çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu kadar mı? Evet, gerçekten bu kadar şifalı bir bitki. İhmal etmeyin. Muhakkak toplayın. Gördüğünüz yerlerden, yol kenarlarından olmasın. Çünkü tekrar bunu vurgulamak istiyorum. Yol kenarlarında araba egzozları maalesef değerli arkadaşlar, egzozdan çıkan ağır metal gazlar bu güzel çiçeklerin üzerine yapışabiliyor ve bizim vücudumuzda da ağır metallere oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Evet, mesela bu güzel çiçeği şimdilik böyle koyacağım. Bakın şurada da şöyle göstereyim. Bu da yeni bir sürgün. Bakın bu da seneye çıkacak buradan. Onu da göstereyim. Aslında bu güzel yaprakları da şifa. Yapraklarında da aynı özellik var. Çok yüksek oranda C vitamini, B1, B2, K vitamini ve E vitamini bulunuyor. Arkadaşlar bu güzel çiçeği ihmal etmeyin. Bakın çok da güzel, kokusu da güzel. Aslında sizin için şöyle çiçeğin bir tadına da bakalım. Şöyle polen de salgılayan bir bitki. Mayhoş, yumuşak bir tadı var. Tabi yemesinden çok bizler çayını tüketmeye daha büyük özen gösteriyoruz. Evet, sıracagiller ailesine ait bu güzel çiçeği sizlere tanıtmak istedim arkadaşlar. Sığır kuyruklarımız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir ottan bahsedeceğim sizlere. Çok değerli, şifalı bir ot. Evet, bu otumuz sığır kuyruğu olarak geçiyor. Yine biz bazı çalışmalar yapmak üzere, yine sevdiğimiz bazı dostlarımızla beraber olmak üzere Van'dayız şu anda. Evet, Anadolu'nun birçok yerinde Trakya'dan tutun Van'a kadar bu güzel bitkiyi görmek beni çok mutlu etti. Özellikle doğuda çok bana görmekteyim bu güzel bitkiyi. Değerli arkadaşlar, sığır kuyruğunu şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şöyle yapısına bakın. Alttan da kış mevsiminde şuraya kadar çürüyor. Sadece yaprakları kalıyor. Yaprakları da çok şifalı. Ancak bizim asıl ilgi alanımızı çeken şu çiçekleri değerli arkadaşlar. Bunları bu şekilde hasat ediyoruz. Şu şekilde topluyoruz. Bunlar şu şekilde kurutarak çayını demleme yöntemiyle içiyoruz. Üst solunum yolları enfeksiyonları, boğaz ağrıları, mide ağrıları, yine beraberinde değerli arkadaşlar soğuk algınlığı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çayını tekrar ediyorum demleme yöntemiyle şu çiçeklerini koparıyoruz ve kurutuyoruz ve demleme yöntemiyle içebiliyoruz. Bakın çok da güzel çiçekleri var. Yapısını göstereyim şu şekilde. Evet, sığır kuyruğu dediğimizde her yerde görebiliriz. Arkadaşlar erkeklerde sperm artırıcı
Bayanlarda da yine doğumu da etki edebiliyor. Özel bir bitki. Kullanın. Çok seveceksiniz. Çok faydalı. Şifası çok büyük bir bitki. İnanın yine abarttığımı düşüneceksiniz ama A'dan Z'ye birçok hastalıklara iyi geliyor. Tansiyon da iyi geliyor. Evet, bizler şu anda Van Gölü manzarası eşliğinde bu videoyu sizlere çekmek istedik. Evet, yine değerli kardeşim sağ olsun Murat bu konuda bana yardımcı oluyor. Arkadaşlar, son bir kez daha söylemek istiyorum. Sığır kuyruğu kışın sadece şu altyapısı aynen şu şekilde gözükecek değerli arkadaşlar. Bakın sadece şurası gözükecek. Şu alan tamamen ortadan kopacak. Hatta şöyle sizin için şöyle mesela bakayım, biraz zorlayayım. Evet. Bu ortadan kaybolacak. Daha sonrasında her yıl yeni bir sürgün veriyor bu şekilde bizim için. Ve bu vermiş olduğu sürgün de çok güzel şifalı otlara sebebiyet verebiliyor. Hatta bu sene çok dikkat ediyorum. Sığır kuyruğu ve hatmi çiçeği çok bol. Bu da bana yaşanmış tecrübelere bakılırsa kış ayımızın da çok çetin geçeceğini de söylüyor. Evet, çocuklarımıza da rahatlıkla içirebiliriz. Çayın içimi de çok güzel değerli arkadaşlar. Deneyin. Hiçbir şey kaybetmiş olmazsınız. Sığır kuyruğu tanımı çok kolay. Peki yanılmazsınız bu bitki içinde. Yaprakları pastel renkli, çiçekleri sarı. Koparıyoruz, kurutuyoruz, çayını demleme yöntemiyle içiyoruz. Son bir kez daha altını çizmek istiyorum. Zaten nelere faydası var açıklamalarda size bol bol yazdım. Oradan da takip edebilirsiniz. Özellikle soğuk algınlığı, grip, mide ağrıları, yine beraberinde bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Daha birçok faydasını yazdım değerli arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet, Van'dan herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Evet, Verbascum tapsus. Evet, Verbascum tapsuslara çok güzel bir örnek. Harika bir çiçeği var. Bunları böyle kurutuyoruz. Bakın, kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra arkadaşlar çayını demleme yöntemiyle içiyoruz. Değerli arkadaşlar, demleme yöntemiyle içiyoruz. Bazı yerlerde izliyorum, kaynatın diyor ama kesinlikle kaynatmıyor. Sıcak suyun içerisine atın, 10 dakika demlendikten sonra bitkiyi içebilirsiniz. Evet, şu anda trafik akan bir bölgedeyim. Bunları görünce dayanamadım, sizlere göstermek istedim. Sizler de mümkün oldukça trafikten de uzak yerlerden toplarsanız da egzozlardan gelen ağır metallerden de engellemiş olursunuz. Evet, bir kez daha göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Egzoz olmasın, yol kenarından olmayan yerlerden toplayın. Evet, aslında aile olarak Sıracagiller ailesine ait bir bitki. Çok şifalı. İnanın, ben tekrar edeceğim. Ben şu an 2019 yılında bu videoyu çekiyorum. 2019'un Temmuz'un son haftaları ama bu benim için kış ayının da bu bölgede sert geçeceğini gösteriyor. Evet, yine Van'dayız. Gayet de güzel.